Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sıklemen çiçeği, diğer adıyla tavşan kulağının bakımı, nasıl sulanmalı, bulunduğu ortam nasıl olmalı, saksı değişimi, toprak seçimi, neden solar, ne zaman çiçek açar ve dikkat edilmesi gereken diğer noktaları anlatacağım. Doğal yaşam alanı ormanlıklar ve kayalıklardır. Kayalık ve ormanlık alanlarda olmasından da anlayabileceğimiz gibi aslında birçok zorlu hava koşuluna dayanıklı bir bitki olması nedeniyle bakımı çok zor değildir. Ancak evimizdeki diğer çiçeklerin bakımı ile eşit ilgi gösterildiğinden dolayı solmalarına sebep olan yanlış işlemler yapılmaktadır. Capcanlı ve hiç solmayan bir çiçeğiniz olması için neler yapılmalı? Gelin birlikte izleyelim. Sıklemen nasıl sulanır? Sıklemen çiçeği bakımı ile ilgili en önemli noktalardan biri sulamadır. Sulama konusunda hassas davranılması gerekir. Özellikle çiçek açtığı dönemde suyu sever. Ancak bitkinin yapraklarına su gelmemesine dikkat edin. Yazın haftada 2, kışınsa haftada 1 sulama yeterlidir. Ancak çiçeğin bulunduğu ortamda havadaki nemi de hesaba katmak gerekir. Sulamada temel kural, bitkinin toprağı kurudukça su vermektir. Toprağının kuru ya da sulu olduğunu anlamak için saksı toprağına parmağımızı batırarak kuru veya ıslak olduğunu anlayabiliriz. Toprak ıslak ise bitkimiz topraktaki suyu henüz bitirememiş olduğundan sulamamızı bir sonraki güne bırakabiliriz. Kireçsiz, dinlendirilmiş oda sıcaklığında su kullanın. Sonbahar ve kışın 2-3 günde bir sulayın. Çiçeklenme dönemi bittikten sonra sulama oranını düşürün. Toprağının nemlendiğinden emin olacağınız miktarda su yeterli olacaktır. Sıklemen çiçeği soğanlı bir bitki olduğu için çok fazla suyu sevmez. Fazla su soğanın çürümesine neden olur. Bu nedenle sulamadan sonra saksının altındaki tabakta biriken suyu hemen dökün. Sıklemen çiçeğinin bulunduğu ortam nasıl olmalı? Oda sıcaklığı 15 ila 22 derece arasında. Hafif esintili ama çok rüzgar olmayan yerlerde tutmalısınız. Kapalı balkonlar veya mutfağınız idealdir. Sıklemen çiçeği doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır. Burada da farkındaysanız yüksekte tutuyorum. Yani güneş direkt çiçeğe değil ama balkonun içerisine giriyor. Çiçeğiniz güneşi hiç görmesin anlamına gelmiyor. Doğrudan güneş ışığı yapraklara ve çiçeklere zarar verir. Orkideler gibi aydınlık veya tül perde arkasından güneş alabilir. Aynı zamanda çok fazla sıcağı ve nemi sevmez. Peteklerden uzak tutun. Ferah ortamlarda daha sağlıklı yetişir. Çiçeklenme dönemlerinde aydınlık ve yarı gölge alanlarda bulundurulmalıdır. Böylece çiçeklenmeyi arttırıcı etkide bulunmuş olursunuz. Daha yüksek sıcaklıklarda çiçeklenmede azalmalar olur. Bitkilerin çoğu için geçerli durum sıklemen için de geçerlidir. Az ışık aldığı zaman yeteri kadar beslenemeyeceği için çiçeklerinde solma ve kararma meydana gelir. Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmayacak ama yeterli güneş ışığını da alacak bir yerde olmalı. Gün ışığı aldığı yöne doğru eğilim gösterebilir. Gün ışığı almayan yönü belirli aralıklarla gün ışığına çevrilmelidir. Böylece çiçeğin bir yöne doğru eğilimi engellenmiş olur. Çiçeklenme döneminden sonra Nisan'dan Eylül ayına kadar olan dönemde gölge yerlerde bulundurulmalıdır. Çiçeğinizi rüzgarlı alanlardan uzak tutun. Sıklemen saksıda yetiştirildiğinde doğadakinin aksine fazla rüzgara dayanamaz. Kökleri dahi topraktan ayrılabilecek hassas bir bitki haline gelir. Sıklemen satın alırken nelere dikkat edilmeli? Üstünde fazla çiçek olmasına değil, yeni açacak olan çiçeklerin ne kadar fazla olduğuna bakın. Bu şekilde yaprakların arasına baktığınızda yeni açacak olan çiçekleri görebilirsiniz. Evinize götürdüğünüzde ve iyi bir bakımla bu ufaklıkların hepsi sırayla açıp çok daha güzel bir görüntüye sahip olacaktır.
Yaprakları koyu renkte olmalı, sararmış ve yırtık olmamalarına dikkat edin. Saksı seçimi ve değişimi. Sıklemen çiçeği ilkbaharda kendini dinlendirir. Yani uyku dönemine girer. Bu dönemde bitkiye az su verin. Çiçekli iken yer değiştirme, toprak veya saksı değiştirme gibi işlemler de yapılmamalıdır. Saksı değişimi için ilkbahar mevsimi uygundur. Mutlaka tabanında delikler olan ve altında tabağı bulunan saksılar tercih edilmelidir. Saksıdaki drenaj delikleri sayesinde çiçeğin kökleri fazla sudan bu şekilde korunmalıdır. Tek bir çiçek için yaklaşık 5-10 cm yarıçaplı, 20 cm derinliği olan saksılar uygundur. Sıklemen toprak seçimi nasıl olmalı? Kireçsiz, asitli ve nemli topraklardan hoşlanır. Toprak olarak humuslu, torf yani organik maddeler bakımından zengin toprakları sever. Süs bitkileri için özel olarak hazırlanmış topraklardan temin edebilirsiniz. Toprak içerisine ponza taşı eklemeniz faydalı olacaktır. Çiçekli dönemde 15 günde bir sıvı gübre verin. Kimyasal gübreler yerine doğal gübreleri tercih edin. Yukarıdaki linkten ve açıklamalara ekleyeceğim linkten doğal gübre yapım videolarına ulaşabilirsiniz. Kullanacağınız toprak eğer çiğ köfte gibi sıkışıp kalmıyor ise iyi bir seçimdir. Sıklemen ne zaman çiçek açar? Soğuk havaları sevdiğinden sonbahar ve kış aylarında çiçeklerini açar. Mayıs ayına kadar çiçek vermeye devam eder. İlkbahar ve yaz aylarının başında genellikle dinlenme dönemine girer. İyi bakıldığı takdirde yaz sonlarına doğru yeniden filiz vermeye başlar ve yaşam döngüsü bu şekilde devam eder. Sıklemen yaprakları neden sararır? Çiçeğinizde yaz aylarından önce bir kuruma ya da solma oluyor ise mutlaka sararan yaprak ve çiçekler kesilerek budanmalıdır. Durum bu şekilde devam ederse sulama miktarınızı azaltıp çiçeğinizi güneşten biraz uzak bir alana taşıyın. Eğer sulamada sıkıntı yok ise hava sıcaklığı buna etkendir. Serin havaları çok seven sıklemen yaz aylarında bunaldığını belli etmek için yapraklarını sarartmaya başlar. Çiçekler söner, yaprakları aşağı doğru düşer. Telaşlanmayın, bitkiniz ölmüyor. Çiçeğinizi gölgede bol aydınlık bir konumda bakımını yapmaya devam edin. Yaz aylarında rahat edebileceği evinizin en nemli, en havadar bölümü olan mutfağı tercih edebilirsiniz. Sıklemen nasıl çoğaltılır? Sıklemen çiçeği 3 yöntemle çoğaltılır. Tohumla, yapraktan ya da yumur kökten yani soğandan çoğaltmak mümkündür. Tohumları yaz sonunda dikebilirsiniz. Yapraktan çoğaltmak zor olsa da yine de yumru köke yakın yerden alınan bir yaprak suda köklendirilebilir. Haziran sonu ve Temmuz başında yumruları çıkarıp ölü köklerden temizleyin. Sonra büyük bir saksıya dikin. Dikimden sonra yarı gölge, serin bir yere koyun ve az miktarda sulayın. Yeni sürgünler oluşunca su miktarını arttırın. Sağlıklı bir şekilde baktığınız sıklemen çiçeğinizde bir süre sonra köklerinden yukarıya doğru uzayan yeni bitkiler oluşmaya başlar. Bu yeni oluşan bitkileri dikkatli bir şekilde köklerinden ayırarak yeni bir saksıya dikip çiçeğinizi çoğaltabilirsiniz. Zamanı geldiğinde sıklemen çoğaltma videosunu da yayınlayacağım. Bu videodan haberdar olmak için abone olup zili aktif etmeyi unutmayın. Gübreleme nasıl olmalı? Eğer etkili bir doğal gübre karışımı arıyorsanız, daha önce tarifini verdiğim ve solan çiçeklerini sadece 4 malzemeyle canlandırmanıza yardımcı olacak doğal karışımdan destek alabilirsiniz. Bu karışımın hazırlanış videosuna yukarıdan ve açıklamalara ekleyeceğim linkten ulaşabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, bir sonraki videolarımı izlemek ve kanalıma destek olmak için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.